Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çocuklarınız veya sevdikleriniz için aynen pastacıların yaptığı şekilde kendi ellerinizle yapabileceğiniz tüm püf noktalarıyla resimli pasta tarifini paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Pastamızın keki için 9 adet yumurtayı çırpma kabının içerisine alalım. Üzerine 315 gram şeker, 340 gram un, 20 gram yani 2 paket kabartma tozu, kekin güzel kabarıp yumuşacık olması için pastacıların kullandığı 35 gram Ovalex ekleyelim. 85 gram mısır nişastası, 40 gram kakao ve 125 ml su ekleyelim. Kekimizi mikserin yüksek devrinde 8-10 dakika kadar çırpalım. Kekimiz için malzemelerin hepsini bir anda koymamızın nedeni pastacılarında kullandığı Ovalex'i kullandığımız için şeker ve yumurtayı ayrı ayrı çırpmadan hepsini bir anda ekleyip çırpabiliyoruz ve kekimiz güzel kabarıp yumuşacık oluyor. Ovalex'i pasta malzemesi satan yerlerden kolayca bulabilirsiniz. Kek harcımızı mutlaka 8-10 dakika kadar iyice çırpalım. Gördüğünüz gibi bu kıvama gelene kadar çırpmamız gerekli. Ayarlanabilir kalıbımızı dikdörtgen şekilde 31'e 26 santim olarak ayarlayalım. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinin üzerine yerleştirelim. Kalıbı yağlamamıza gerek yok. Kek harcımızı üzerine dökelim ve üzerini düzeltelim. Pişerken aralarda kabarcık olmaması için tepsiyi birkaç defa tezgahın üzerine vuralım ve 175 derecelik ısınmış alt üst ayar fırında yaklaşık 40 dakika kadar pişmeye bırakalım. 40 dakikanın sonunda kürdan testi yaparak fırından alalım. Fırından aldığımız kekimizi videoda gördüğünüz gibi kalıbı yan çevirerek soğuyana kadar bu şekilde bekletelim. Kekimiz soğurken kremamızı hazırlayalım. 1 litre sütü tencerenin içerisine alalım. Üzerine 3 adet yumurta, 50 gram mısır nişastası, 150 gram un, 2 paket vanilya ve 300 gram şeker ekleyip tel çırpıcı ile iyice karıştıralım. İyice karıştırdıktan sonra ocağa alalım. Kaynayana kadar sürekli karıştıralım. Hızlı bir şekilde sürekli karıştıralım ki dibine tutup topak topak olmasın. Baklanma olursa blenderdan geçirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Karıştırarak kısık ateşte 2-3 dakika kadar kaynatalım ve kremamızı ocaktan alalım. Çabuk soğuması için ayrı bir kabın içerisine aktaralım. Sıcak kremanın üzerine buzdolabı poşetiyle tamamen üzerine gelecek şekilde kapatalım ki üzeri kuruyup kabuk bağlamasın. Bu şekilde soğumaya bırakalım. Ve soğuyan kekimizin tabanındaki yağlı kağıdı alalım. Kalıbın kenarlarını bıçakla geçerek kalıptan çıkaralım kekimizi. Videoda gördüğünüz gibi ben kek kesme testeresi kullandım. Sizler büyükçe bir bıçakta kullanabilirsiniz. Kekimizi 3 eşit parçaya bölelim. Bu aşama biraz zor oluyor. Mümkün olduğu kadar eşit şekilde bölmeye çalışalım. Sizler kestiğiniz parçaları üzerinden alırsanız daha kolay ve daha eşit bir şekilde kesebilirsiniz. Kekimizin üstündeki bombeli kısmı da yine bıçakla keserek düzleştirelim. İsterseniz bir gün önce keki hazırlayıp 3 parçaya keserek ve kremayı da yine hazırlayıp üzerine buzdolabı poşeti örterek her ikisini de buzdolabında bir gün bekletip ertesi günü pastanızı hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde yaparsanız daha kolay olacaktır. Pastamızın krem şantisi için 3,5 su bardağı toz krem şantiyi derince bir kabın içerisine alalım.
Üzerine 3,5 su bardağı soğuk süt ekleyip mikserin yüksek devrinde iyice koyulaşana kadar çırpalım. Ben krem şantiyi bol kullanacağımız için kiloluk olarak aldım. Yine pastacılık malzemesi satılan yerlerden kolayca bulabilirsiniz. Daha önce hazırladığımız tamamen soğumuş olan kremanın üzerine 4-5 yemek kaşığı kadar krem şantiden ekleyelim. Kalan krem şantiyi pastamızın süslemesi için kullanmak üzere buzdolabına kaldıralım. Ve mikserle iyice çırpalım. Gördüğünüz gibi kremamız hazır. Kıvamıyla, lezzetiyle harika bir krema oldu. Dilerseniz farklı pasta tariflerinizde de kullanabilirsiniz. Fırın tepsisini tezgahın üzerine ters çevirelim ve pasta tablasını üzerine yerleştirelim. Videoda gördüğünüz gibi kekin en alt tabanını üste gelecek şekilde pasta tablasının üzerine yerleştirelim. Bir kase kadar şekerli su hazırlayalım. Kekimizi birkaç kaşık şekerli suyla ıslatalım. Hazırladığımız kremanın yaklaşık yarısı kadarını kekin üzerine alalım ve eşit şekilde yayalım. Yaklaşık 100-150 gram kadar ben fıstıklı çikolata kullandım. Yaklaşık yarısı kadarını pastamızın üzerine yerleştirelim. Kalan yarısını diğer kat için ayıralım. Fıstıklı çikolatayı da yine pastacılık malzemesi satılan yerlerden bulabilirsiniz. Üzerine 3-4 yemek kaşığı kadar krem şanti ekleyip eşit şekilde yayalım. Kekimizin ikinci katını üzerine yerleştirip elimizle hafifçe bastıralım. Yine şekerli suyla kekin üzerine ıslatalım. Pastamızın kuru olmaması için mutlaka dikkatli bir şekilde kekimizi ıslatalım. Daha sonra kalan kremanın tamamını üzerine ekleyip eşit şekilde yayalım. Yine kalan fıstıklı çikolatayı üzerine serpiştirelim. Bu aşamada dilediğiniz şekerleme, fındık, fıstık veya meyveyi de kullanabilirsiniz. Yine üzerine 3-4 yemek kaşığı kadar krem şanti ekleyip her yerine gelecek şekilde yayalım. Üçüncü ve son parça olan kekimizi yine üzerine yerleştirelim ve elimizle hafifçe bastırarak düzleşmesini sağlayalım. Yine şekerli suyla üzerini ıslatalım. Birkaç kaşık krem şantiyi üzerine ekleyelim. Mümkün olduğu kadar güzelce, düzgünce üzerine yaymaya çalışalım. Pastamızın kenarlarını üzerine dikkatli bir şekilde krem şanti ile kaplayalım. Gördüğünüz gibi bir kat krem şanti ile kapladım. Pastamızı yarım saat kadar buzdolabına kaldıralım. Bu şekilde yaptığımızda üzerine ikinci kat krem şantiyi daha kolay bir şekilde sürelim diye. Kalan krem şantinin üzerine ben birkaç damla kadar sarı gıda boyası kullandım. Mikserle çırpalım. Kızım pastasını Pamuk Prensesli istediği için, Pamuk Prenses konseptine uygun olduğu için ben krem şantiyi sarı olarak kullanmak istedim. Sizler isterseniz beyaz olarak veya farklı renkte gıda boyaları kullanarak da yapabilirsiniz. Birkaç damla daha sarı gıda boyası ekledim. Çırpmaya devam edelim. Pastamızın üzerine birkaç kaşık kadar krem şanti ekleyip yine düzgün bir şekilde üzerine yaymaya çalışalım. Ve pastamızın kenarlarını da yine aynı şekilde krem şanti ile kaplayalım. İkinci kat krem şanti sürdüğümüz pastamızı buzdolabına kaldıralım. Bir paket yaklaşık 200 gram kadar beyaz şeker hamurum var. Tezgahın üzerinde gördüğünüz gibi merdane ile A4 kağıdı büyüklüğünde açalım. Kenarlarını ruletle keselim. Şeker hamurunu pastamızın üzerinde kullanacağımız resmin altı için kullanacağım. Kullandığımız resmin pastamıza boya vermemesi için. Mümkün olduğu kadar pastamızın tam ortasına gelecek şekilde açtığımız hamuru yerleştirelim.
Ben kızımın resmini Pamuk Prenses kıyafetiyle çektirdim ve resmimi bu şekilde çıkarttırdım. Resmimizi beyaz şeker hamurunun üzerine yerleştirelim. Daha sonra bir kasenin içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar soğuk jöleyi alalım. Üzerine 1-2 yemek kaşığı kadar su ekleyip akışkan bir kıvam alması için su ekliyoruz. Biraz karıştıralım ama çok fazla karıştırırsanız baloncuklar oluşacaktır. Sadece resmin üzerine kolayca sürecek kadar akışkan bir kıvama getirmemiz yeterli olacak. Resmimizin üzerine dökelim jöleyi. Üzerine eşit şekilde yaymaya çalışalım. Yine soğuk jöleyi de pastacılık malzemesi satılan yerlerden bulabilirsiniz. Pastamızın üzerinde kullandığımız resmi de yine pastacılık malzemesi satılan yerlerden yaptırabilirsiniz. Şeker hamurunun üzerine gıda boyası kullanarak resmi basıyorlar. Daha sonra sarı krem şantiyi sıkma torbamızın içerisine yerleştirelim ve videoda gördüğünüz gibi pastamızı süsleyelim. Bu gördüğünüz pastanın aynısını pastanelerde yaptırmak isterseniz çok yüksek meblağlara yapmak istiyorlar. Ama sizler kendi ellerinizle evinizde 1-2 gün uğraşarak yapabilirsiniz. Ben kızımın doğum günü için hazırladım. Gören herkes pastanede hazır yaptırdığımı zannetti. Görselliğiyle, lezzetiyle harika bir pasta oldu. Sizlere de elimden geldiğince tüm püf noktalarıyla paylaşmaya çalıştım. Doğum günü pastası olduğu için iç dokusunu gösteremiyorum. Ama emin olabilirsiniz ki birçok pastanenin yaptığı pastadan çok daha lezzetli ve güzel oldu. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, paylaşım ve yorumlarınızla bana destek olabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Videomu izlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.